Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz Mango markaya ait kazağın yapılışını paylaşacağım. Yapımı çok kolay. Daha önce de aslında bu şekilde zigzag model bir tane bluz çalışmıştık. Birazcık ona benziyor. Ama yine de farklılıklar olduğu için ve çokça talep geldiği için sizden lütfen yapalım dediğiniz için ben de değerlendirip yapmak istedim. İplerimden videonun başlangıcında bahsediyor olacağım. Yine de renk kodlarını açıklama kısmına yazıyor olacağım ki siz de kolaylıkla bulabilin diye. Benzer ipleri de hatta ekleyeyim ki ona göre alternatif olsun sizler için. Ben birebir aynı renklerde çalışmayı tercih ettim. Hatta şu şekilde kalkarak göstermek istiyorum sizlere. Gayet güzel, dökümlü bir kazak oldu. Bence M beden için de uygundur. 36-38 beden rahatlıkla kullanabilir. Ben 52 kiloyum, S beden kullanıyorum. Ama dediğim gibi birazcık böyle salaş, bol olduğu için M beden için de uygundur. Diğer türlü sayılarınızı arttırma yaparak İstediğiniz boyutta, istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Hatta şunu söylemek istiyorum. Bu gövde kısmında 6 tane ikişerli ikili trabzanlar yapıyoruz. Orta kenar kısmı da dahil 6 tane yapıyoruz. Kol kısmının boyutunu ayarlayabilmek için 5 tane yaptım. Siz eğer beden büyütmesi yapacaksınız. Buradaki 6 şimdi videonun başlangıcında izleyeceksiniz neyden bahsettiğimi. Şu an yabancı geliyor birazcık size ama izledikçe anlayacaksınız ne demek istediğimi. Beden büyütmek isterseniz burada 6 tane yapacağınız yerde 7-8 tane yaparsanız 8 tane boşluğa batma. Yani 8 tane ikişerli ikili trabzan yaparsanız ya da 7 tane ikili trabzanlar yaparsanız eğer bedeniniz genişleme olacaktır. Genişleme yapabilirsiniz bu şekilde. Diğer türlü de isterseniz aynı sıra sayısında ilerleme yapıp yani benimle birlikte 6 tane ikişerli ikili trabzanlar yapıp önde mesela şurada 1, 2, 3, 4 tane ya. Bunu 5 tane yapabilirsiniz ya da 6 tane yapabilirsiniz. Daha da büyütmek isterseniz. Diğer türlü benimle aynı ölçülerde de çalışabilirsiniz. S beden, 36 beden veya 38 beden için. Videonun sonunda da ne kadar ip kullandığımdan bahsediyor olacağım. 4 numara tığ kullandım. İpime uygun tığ tercih ettim. Birer yumak vardı. Birer yumak yeterli gelmedi. Gittim daha sonra tekrardan aldım. Bu yeşil, kahverengi ve lacivert rengimden 1,5 yumak kullandım. Aslında 1,5 yumak bile değil ama çok az bir miktarda olsa ikinci yumağa ihtiyacımız var. Bakın hala elimde bu şekilde yeni gibi yumağım kaldı. Çok az bir miktarda kullandım dediğim gibi. Sonunda ihtiyacınız oluyor ama ana rengim şu beyaz rengimden yani daha fazla kullandığım için 2 yumak yeterli gelmedi. 2,5 yumak kullandım. 3 yumak almanız gerekiyor. Dediğim gibi sonunda da bahsediyor olacağım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bluzde Kartopu Baby One anti-peeling ipini kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz herhangi bir koton ip de tercih edebilirsiniz. Hani birazcık böyle yazlık, mevsimlik 4 mevsim kullanabileceğim bir bluz olsun istiyorsanız da koton ipler kullanabilirsiniz. Alize Cotton Gold'u da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi kendinize uygun herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz. Ben renklerini en yakın bulduğum ipi tercih ettim diyebiliriz. Çünkü modelle birebir aynı şekilde çalışmaya çalıştım elimden geldiğince. İpimden bahsetmem gerekirse 100 gram 250 metre uzunluğunda ince bir ip, çok da ince değil aslında, orta kalınlıkta bir ip. Tüm renklerimi yine aynı markaya ait açıklama kısmında sizlerle kodlarını da paylaşıyor olacağım incelemek isterseniz. Ve 4 milim tığ kullanacağım. İplerinize uygun tığ tercih ederek örgünüzün başlangıcını yapabilirsiniz. Bu şekilde yeşil tonunu tercih ettim. Koyu kahverengi, lacivert ve beyaz renkle beraber kombinlemesini yaparak başlangıcını yapıyoruz. Şimdi ben öncelikle bluzun sırt kısmıyla başlangıcımı yaptım. Sırt kısmında herhangi bir kol oyuntusu ya da ense, işte boyun oyuntusu gibi önemli bir kısım olmadığı için, dümdüz ilerlediği için o yüzden sırt kısmını tamamladım geldim. Hem de modeli çıkartabilmek adına, beden ayarlamasını yapabilmek için öncelikle her zaman sırt kısmıyla başlangıç yapıyorum. Eski videolarımı izleyenler fark edecektir. Size de sırt kısmıyla başlangıç yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi şu şekilde yaptım. 100 tane zincir çektim. Ekran sığdığı kadarıyla göstereceğim. 100 tane zincir çektim.
100 zincirin üzerinde modelimi kurmaya başladım. Farklı bir ip kullanacaksanız eğer, o yüzden sizlerle şöyle ölçülerimi de paylaşmak istiyorum. Bakın enine genişliğimiz 51,5 santim genişliğinde. Bu ütülenmemiş hali. Ütüyle, ısıyla birazcık daha genişleme yapacaktır diye düşünüyorum. Şuradan bakın, uçtaki uzunluktan taban kısmına kadar ölçtüğümde de 44 santim uzunluğunda bluzumuzun sırt kısmını tamamlıyoruz. Dediğim gibi 100 tane ilmek üzerine başlangıç yapıyoruz. Bakın şu şekilde baktığımda V olarak 1, 2, 3, 4 tane V şeklimiz var. Ben bu şekilde sırt kısmını tamamladım. Beraber ön kısmının başlangıcını yapıyor olacağız. Ön kısmında da aynı şekilde başlangıç yapacağız. Fakat ön kısmında boyun oyuntusu boşluğumuz olacağı için ben ön kısmıyla başlangıç yapmak istedim. Sizlerle sayısını da paylaşmak istiyorum. Toplamda 37 sıra boyunca giderek tamamladım. Modele göre bir tık daha uzun yaptım ki istediğiniz boyutta siz de ayarlama yapabilirsiniz. Benim için 37 sıra ideal uzunlukta oldu. Zaten ölçülerimi de paylaşmıştım. Şimdi beraber ön kısmıyla başlangıç yapıyoruz. Bu parçamı bir kenara aldım. Lacivert rengimizde başlangıç yapalım. Hemen şöyle ipimi elime alıyorum. Tığımı ipimin ortasına yerleştirdim. Bir kez döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 100 adet zincire ulaşana kadar devam ediyoruz. 100 tane zincirimizi çektikten sonra hemen şöyle 100. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 100. zincirin içerisinden parmağımla tutmuş olduğum zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirip 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bir tane boşluğa 2 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez alıp aynı boşluğun içerisine dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 kez ikişerli ikili trabzan yaptık. Devam ediyorum. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yaptım ve 5. ikili trabzanlarımızı yapmış olduk. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın şimdi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez ikişerli ikili trabzanlar yapmış olduk. Şimdi 6. kez battığımızda burası bizim kenar kısmımız oluyor. Kenar boşluk kısmımız oluyor. O yüzden 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın burada kenar kısmında saydığımda 1, 2, 3 kez aynı işlemi yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir atladım. İkinci zincirden tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Dördüncü ikişerli ikili trabzanımızı yapmış olduk. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. 5 oldu. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa tekrardan dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve saydığımda bakın kenar kısmı ile beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez
aynı işlemi yapmış olduk. Şimdi burada bakın şu şekilde yaptığımızda üst tepe noktasına doğru V şeklimizi yapmış olduk. Bakın şu şekilde ya. Şimdi tam tersi şöyle yapmamız gerekiyor. Bunun için de eksiltme yapacağız. Yani zincir atlaması yapacağız. Eksiltmeden kastım tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı zincirin içerisine dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir boşluk oluşmuş oldu bu noktada. Devamında yukarıya doğru bir V şeklini alacak şimdi ilerledikçe. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, her seferinde 6 tane zincirin içerisine ikişerli ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu sayı önemli. Kolda farklı bir sayı yapacağız. 5 tane yapacağız. Ama gövde kısmında 6 tane ikişerli ikili trabzanlar yapmış oluyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bakın birinciyi yaptık beraber. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. 2 kez yapmış olduk. Devam ediyorum. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Saydığımda bakın 3, 4, 5 kez 1, 2, 3, 4, 5 kez aynı işlemi yaptık. Şimdi bir tane zincir atlayıp diğer boşluğa batıyorum. 6. kez yapıyoruz. Bakın 1, 2 kez ikili trabzan yaparak 6. kez yapmış oldum. Şimdi burası bizim kenar kısmımız oluyor. Bir zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturdum. Bakın görüntümüz bu şekilde devam ediyor. Şöyle başlamıştık. Çukurlaştı ve devamında yükselmeye başladı. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Bu bir sıra boyunca beraber yapalım. İstiyorum ki tam açık bir şekilde anlaşılır olması için. Şimdi bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 kez oldu. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1, 2 kez ikili trabzanımı yaptım. 5 oldu. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmı ile beraber 6 tane aynı işlemi tekrarlamış oldum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez. Şimdi burada zincir atlayacağız 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada bu şekilde bir tane boşluğumuz oluşmuş oldu. Aynı boşluğa tekrardan dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlayıp diğer zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan oldu. 4 kez yaptık. Devam ediyorum. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 oldu. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak 6 kez aynı işlemi tekrarlamış oldum ve kenar kısmına geldik. Bir zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1,
2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı yapmış oldum. Şimdi tığımın ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirip 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve kenar kısmından itibaren saydığımda 5 kez aynı işlemi yapmış oldum. Bir kez daha bir zincir atladım. 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 6 kez aynı işlemi yapmış olduk. Şimdi 5 tane zincir atlayacağız. Tığımı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirden tığımı geçirdim ve buraya 1 2 tane ikili trabzan yaparak bakın boşluk kısmımızı oluşturmuş olduk. 2 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirip 1 2 seferde aynı noktaya dönerek 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçirip 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım ve saydığımda şu an 5 kez yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez alıp tekrardan aynı zincirin içerisine dönerek 1 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı oluşturmuş olduk. Devamında tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan tığımı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım ve toplamda şu anda 4 tane yapmış olduk. Devam ediyorum. 5 6 kez aynı işlemi tekrarlamış olduk sıra sonunda. Ve burada bir tane zincir çekiyorum. 6 kez aynı işlemi tekrarladıktan sonra bir tane zincirimizi çekerek burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi burada arkaya dönüş yapmıyoruz. Her seferinde sıra sonunda ipimizi kesip yeniden bir başlangıç yapıyor olacağız. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Dediğim gibi arkaya dönüş yapmıyoruz. Lacivert renkten 2 sıra yapılmıştı. O yüzden ben de 2 sıra gidiyorum. Ana rengimiz beyaz, rengimizden ise 4 sıra giderek ilerleyeceğiz. Modelde de dikkatlice incelerseniz aynı şekilde ilerlemişler. Hemen şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıramızın başlangıcını yapalım. Tığımı ipimi bir kez alıyorum. Burada 3 zincir çekerek dönüş sağlamıştım ya. 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluğa atladım. Bakın. Dibindeki boşluğa atlıyorum. Ve buraya 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Direkt 3 zincir çekerek dönüş sağladım. Noktanın tepesine batarak bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapmış oldum. Devamında hemen yandaki boşluğa atladım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 tane
ikili trabzan yaptım. Tekrardan tığımın ipimi bir kez alıyorum. Kenar kısmına geldik. Şimdi kenar kısmına yine aynı şekilde model boyunca yine kenar kısımlarını yaparak devam ediyoruz. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı yapmış oldum. Bakın burada dikkat etmemiz gereken konu, başlangıçta da söylemiştim ya, 6 kez ikişerli ikili trabzanlar yapmıştık. Her seferinde aynı şekilde ilerliyor olacağız. Burayı ve diğer kenar kısmını sayarak ilerlerseniz arttırma yapmadan ya da yanlışlıkla eksiltmeler yapmadan dümdüz devam edebilirsiniz. Ben de ilk başlangıçta eksiltmeler yaptım. Daha sonrasında örsök yaparak hani doğru sonucu elde ettim. O yüzden bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Ve saydığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. Şimdi tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan. Tekrardan tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve burada bakın şöyle bir boşluk yapmıştık ya, 5 tane zincir atlamıştık, o kısma geldik. Hemen öncesindeki boşluğuma 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu kısma herhangi bir batma yapmadan şuradaki boşluğa atlamamız gerekiyor ki her seferinde modelimiz aynı şekilde devam etsin. Tığımıza ipimi bir kez alıyorum. Bakın bu boşluğa ellemiyorum. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaparak geçişimi sağlamış oldum ve burada bakın bu şekilde içe doğru bir yamulma görüyoruz. Devamında yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde kenar kısmına kadar her boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi kenar kısmına kadar geldim. Kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturdum. Bakın bu şekilde modelimiz devam ediyor. Devamında yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Hemen şöyle 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan tığımıza ipimi bir kez alıp yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bakın burada 5 tane zincir atladığımız noktaya geldik. Burada ne yapıyorduk? Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan direkt diğer taraftaki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. 2 tane ikili trabzan yaparak geçişimi sağlıyorum. Devamında da hep aynı şekilde sıra sonuna kadar modelimize devam edelim. Sonda bitişimizi göstermek istiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın şuradan itibaren saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuza ikişerli ikili trabzanımızı yaptık. Bizim 6 tane boşluğa ihtiyacımız vardı. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum son boşluğumu. Şimdi burada ipimi keserek tamamlamıyorum. Burada şu şekilde yapmamız gerekiyor. Tığımızın üzerine ipimizi bir kez alıyoruz. Sondaki ikili trabzanın tepesinden bakın tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Son boşluğumuza 2 tane ikili trabzan, sondaki ikili trabzanın tepesinde bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip burada ipimizi keserek sıramızı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde dümdüz bir görüntü elde etmiş olacağız. Ve bakın modelimiz de aynı şekilde devam ediyor. Hem başlangıçta hem sonda birer tane ikili trabzan yaparak görüntüsünü dümdüz elde etmiş oluyoruz kenar kısmını. Şimdi koyu kahverengi rengimize geçiş yapıyoruz. Bir sıra daha başlangıç ve bitiş kısmını göstermek istiyorum. Bir tane
zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın burada ilk bir tane ikili trabzan yapmıştık ya, tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1-2 seferde çekerek bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şimdi bakın burada şu dibindeki nokta boşluk kısmı da sizin aklınızı karıştırmasın. Buraya herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Hemen arkasında 1-2 tane ikili trabzan yapmıştık ki 2 tane ikili trabzanın yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1-2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu noktada. Şimdi şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Aklınızı karıştırsın istemiyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada dibindeki boşluğa batmıyorum. Devamında 1-2 tane ikili trabzan sayıyorum ve yanındaki boşluğa 1-2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Devamında yandaki boşluğa atlıyorum. 1-2 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve kenar kısmına kadar devam ediyorum. Kenar kısmına geldiğimde bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı noktada 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımızı ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüp bir iki tane daha ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturdum ve devamında her boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi son boşluk kısmıma 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu rengi de daha iyi görebilirsiniz. Belki 2, 4, 6 kez ikişerli ikili trabzanla yapmış oldum. Şimdi buradaki bakın boşluk kısmına geldiğimizde ne yapıyorduk? Bu orta kısmına herhangi bir batma işlemi yapmadan direkt diğer boşluktan tığımı geçirip 1-2 tane ikili trabzanımı yaptım. Devamında modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Kenar kısmına kadar ikişerli ikili trabzanlar yapıyorum. Kenar kısmında 2 tane ikili trabzan, bir zincir 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda son boşluğuma 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın kenar kısmından itibaren yine sayıyorum. 2, 4, 6 tane ikişerli ikili trabzanlar yapmış oluyorum. Sonda bir tane ikili trabzan yapmıştım ya, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yine sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, bir zincir çekip burada ipimi keserek sıramı tamamlıyorum. Ve bu şekilde 3. sıramızda beraber tamamlamış olduk. Tekrardan yine kahverengi ile tığımızı ipimi bir kez alıp buradaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyor olacağım. Devamında buradaki boşluğa değil, hemen yandaki boşluğa batarak 4. sıramın başlangıcını yapıp devam edeceğim. Modelime aynı şekilde. Bu hep bu şekilde ilerleyecekti arkadaşlar. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Ben şimdi 31 sıra boyunca devam edeceğim. Daha sonrasında beraber boyun oyuntusu boşluğunu yapacağız. Şimdi ön gövde kısmında 31 sıra boyunca giderek tamamladım. İstediğim boyuta ulaştım. Bundan sonra boyun oyuntusu yapacağız. Yani eksiltme yapıyor olacağız. Üzerine zaten 5 sıra daha giderek tamamlıyor olacağız. Sırt kısmında ise üzerine 5 sıra daha gidip tamamlamıştık. Önde 5 sıra eksikte boyun oyuntusu oluşturuyor olacağız. Şimdi en son bir tane bakın bu şekilde lacivert gittikten sonra boyun oyuntusu boşluğunu yapacağız. Onu da şu şekilde yapıyor olacağız. Tahmini bakın şöyle göz kararı bir ayarlama yaptım. Ortada bu şekilde 2 tane V'yi bırakıyorum modelimizi. Ve devamında bir tane V burada, bir tane burada şeklinde omuz kısmını yapıyor olacağız. İki tarafta aynı şekilde olacak. Bir tarafı beraber yapalım istiyorum. Hemen başlangıç yapalım şuradan. İpimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen bakın birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa değil, hemen bir sonraki boşluğa atlayıp 1-2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1-2 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kenar kısmına geldim. Tam tepe noktadayım. 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 2 tane ikili trabzan, yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili
trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi son boşluğa geldim. Yani modelimizin son boşluğuna gelmiş olduk. Burada hani şöyle boşluğa batmadan diğer tarafa atlayıp da V şeklimizi verdiğimiz nokta var ya, o kısma kadar ilerlemiş oldum. 2, 4, 6 tane ikili trabzanımı 6 tane boşluğa yapmış oldum. Şimdi burada devam etmeyeceğiz. Şu şekilde bir şey yapacağız. Hemen tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın burada tam orta noktada şöyle ikili trabzanın tepesinden ya da boşluk kısmından da tığınızı geçirebilirsiniz. Bir tane ikili trabzan yaparak burada sıramı bu şekilde kapatıyorum. Bakın sonda tekrar söylemek istiyorum. 2, 4, 6 tane boşluğa ikili trabzanlarımı yaptıktan sonra son burada hani eksiltme yaparak şöyle çukur kısmını oluşturduğumuz noktada bakın alttan beri hep aynı şekilde ilerliyordu. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak kapattım. Bir tane zincir çektim. Devam etmiyorum çünkü burada artık kesiyorum. Bakın bu şekilde. İsterseniz hemen buradan da başlangıcımızı yapalım. Çünkü bu kısım aklınızı karıştırsın istemiyorum. Burası birazcık önemli. Hemen şöyle bir tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şimdi bakın burada şu orta kısımda eksiltme yaptığım noktaya bir tane ikili trabzan yaparak sıramı kapattım. Şimdi burada da oraya bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyor olacağım. Bakın alttan beri devam eden gelen bu noktaya, şu ortadaki boşluğa değil de tam şöyle ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Bakın şu noktada. Devamında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğum olmuş oluyor. 6 tane boşluğuma ikişerli ikili trabzanlar yaparak kenar kısmıma kadar ilerliyorum. Bakın ilk boşluğuma 2 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kenar boşluk kısmına geldim. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane daha ikili trabzanımı yaparak kenar kısmımı yaptım ve devam ediyorum aynı şekilde her boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak. Şimdi son boşluğuma da 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu noktada hani eksiltme yapmamak için yanlışlıkla eksiltmeler yapabilirsiniz. O yüzden kaç tane boşluğa battığınızı kenar kısmına dahi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğa batarak sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi sonda bakın bir tane ikili trabzanımız vardı zaten. Tekrardan tığımızı ipimi bir kez aldım. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum bu noktada. Bakın bu şekilde bu omuz için olan kenar kısmımızda yapmış oldum. Şimdi bu şekilde oluşturduktan sonra devamında zaten aynı şekilde ilerliyor olacağız. Hani gövde kısmı diyorsak o şekilde devam ediyor olacağız. Hemen kahverengi ipime geldi sıra. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen bakın yandaki ikişerli ikili trabzanların olduğu boşluktan tığımı geçirip tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yaparak 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Ve modelime aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma kadar modelime devam ettim. Sonda bakın kenar kısmı ile beraber tekrardan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez modelimizi yapmış olduk. 6 kez boşluğumuza batmış olduk. Sonda bir tane ikili trabzan yapmıştık. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu noktada bir tane zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde modelime devam etmiş oldum. Şimdi bu taraftaki omuz için başlangıç yapalım. Hemen şöyle bir tane zincirimi çekerek başladım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşlukla işimiz yok. Diğer boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane ikili trabzan yaptım ve modelime sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum.
Şimdi son boşluğuma da 2 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra sonda bir tane ikili trabzanım kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bir tane zincirimi çekerek ipimi kesip sıramı tamamlıyorum. Şimdi şu şekilde baktığımızda bakın beraber 2 tane sırayı beraber gitmiş olduk. Hep bu şekilde ilerleyecek, ekstra farklı bir şey yok. Başlangıçta söylemiştim 5 sıra boyunca gideceğiz diye. Şimdi laciverti çiftlemiş olduk. Kahverenginin başlangıcını yaptık. Üstüne bir tane daha kahverengi gideceğim ve 2 sırada yeşil renkte giderek artık bluzumuzun ön gövde kısmını tamamlıyor olacağız. Daha sonrasında yaka kısmını yapacağız. Ve size bahsettiğim gibi bakın ön gövde kısmında ilerledim ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca giderek hem sağ taraf hem de sol tarafı tamamlamış oldum. Şimdi ben bu şekilde sizlerle gövde sayılarını paylaştım ama yine de ipiniz farklı olabilir. O yüzden ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Öncelikle şu şekilde ölçtüğüme bakın, genişliğimizden bahsetmem gerekirse 52 santim genişliğinde. Bu arada bu ütülenmemiş hali. Şöyle ön yaka kısmından alt kısma doğru ölçtüğümde 36,5 santim uzunluğunda. Bakın şu kısımdan şöyle üstte görebiliyor musunuz, kısımdan alt kısma kadar ölçtüğümde 36,5 değil 38 santim uzunluğunda. Daha sonrasında şuradaki en son yapmış olduğumuz omuz kısmı var ya, omuz kısmından alt kısma doğru ölçtüğümde de tamamı 48,5 santim uzunluğunda. Bu şekilde ölçülerimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sıra geldi kol kısmına. Kol kısımlarını ben çalıştım. Model aslında aynı şekilde ilerliyor ama daha kısa yapmış oluyoruz. Burada sayılarını ve modeli nasıl kurduğumdan bahsetmek istiyorum. İki kolu da aynı şekilde çalışıp geldim. Hatta ben bu alttaki beyaz şeritleri de giderek tamamen tamamladım. Ama dikme işleminden sonra bir bütün halinde son bir sıra ikili trabzanlar gitmeyi düşünüyorum. O kısmı da beraber yapıyor olacağız. Şimdi kol kısmını birazcık ayarlamakta zorlandım açıkçası. Model hep aynı şekilde ilerliyor aslında ama kenar kısmını dümdüz ilerletebilmek için modeli kurmak birazcık benim için sıkıntıydı. Ama en sonunda istediğim şekilde başlangıcımı yapabildim. Şimdi gövde kısmında hatırlarsanız 6 tane boşluğa 6 kez yani ikişerli ikili trabzanlar yapıyorduk. Burada istediğim kol genişliğine ulaşabilmek için benim sayı olarak 3, 4, 5 tane ikişerli ikili trabzanlar yapmam gerekiyordu. Diğer tarafta modelimi hep 6 tane ikişerli ikili trabzanlar üzerine kurdum ama kol kısmında 5 tane boşluğa ikişerli ikili trabzanlar yapıyor olacağız. Şimdi dediğim gibi beraber bir başlangıç yapalım. Belki bu şekilde söylerken aklınız karışıyor olabilir. Şimdi 64 tane zincir çekerek modelimizi oluşturuyoruz. Ve bu şekilde baktığımda 1, 2, 3 tane V şeklimiz var. Şimdi şöyle genişliğini ölçtüğümde 31 santim genişliğinde, uzunluğu ise 44 santim uzunluğunda. Kaç sıra giderek tamamladım? 2, 4. Toplamda 35 sıra giderek tamamladım. Ama burada tamamen siz kendi kolunuza göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben birazcık uzun tercih ettim. Dilerseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi böyle iki parçamızı bir kenara alalım. Beraber küçük bir başlangıç yapalım istiyorum. Burada daha iyi görebilmeniz için farklı bir renk kullanacağım. Dediğim gibi ben kol kısmını tamamladım. Beraber bir başlangıç yapıyor olacağız. Hemen şöyle bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum 64 tane zincire ulaşana kadar. 64 adet zincirimizi çektikten sonra 64. zinciri parmağımla tuttum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. 64. zincirim içerisinden tığımı geçirip 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirip 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan, aynı noktaya dönüp bir tane daha ikili trabzan yaparak 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir atladım. Diğer zincirden tığımı geçiriyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçirip 2 tane ikili trabzan yaptım. Saydığımda bakın şimdi başlangıçla beraber 1, 2, 3, 4 kez yaptık. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaparak 5.
çift ikili trabzanımı yapmış oldum. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıp tekrardan aynı noktaya dönüyorum. 1 2 tane ikili trabzan yaparak kenar başlangıcımızı oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde. Devamında tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Kenar kısmı ile beraber 1 2 3 kez yaptık. Devam ediyorum. Bir zincir atladım. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. 4 oldu. Bir zincir atlayıp diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaparak 5 kez aynı işlemi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi boşluk kısmına geldik. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirimin içerisinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi 1 2 sefer çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincir içerisinden tığımı geçirdim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir atladım. Diğer zincire geliyorum. 1 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. 1 2 kez aynı işlemi tekrarlıyorum ve toplamda 4 kez yaptık. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirip 1 2 tane ikili trabzan yaparak kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. 5. kez aynı işlemi yapınca bir zincir çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 1 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturuyorum ve aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda yine bakın 1 2 3 4 5 kez aynı işlemi tekrarladım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve burada şöyle bir tane zincirimi çekip burada ipimi keserek sıramı tamamlıyorum artık ve bu şekilde kol başlangıcımızı yapmış olduk. Şimdi beraber ikinci sıramızın başlangıcını yapalım. Hemen bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar boşluk kısmına kadar her boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Kenar boşluk kısmına geldiğimizde 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüp 1 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturmuş oldum. Devamında yine her boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada her boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak şu boşluk yaptığımız noktaya kadar geldim. 5 tane zincir atladığımız noktaya kadar geldim. Son boşluğuma 2 tane ikili trabzanımı yapmıştım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa değil hemen yanındaki boşluğa atlayıp bir tane ikili trabzan, tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yaparak geçişimi sağladım. Bakın bu şekilde modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi sıra sonuna kadar modele aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğuma 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve burada ipimi keserek sıramı tamamlıyorum. Bakın gövde kısmından herhangi bir farkı yok. Sadece 1, 2, 3, 4, 5 kez batıyoruz. 5 tane boşluğa batıyoruz. Gövde kısmında ise 6 kez yapıyorduk. Yani bir tane ikili trabzanlar, ikişerli ikili trabzanlar yani eksik bir şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi bakın 1, 2, 3 kez V şeklinde modelimizi kurduktan sonra istediğimiz kol uzunluğuna ulaşana kadar bu şekilde devam edip geliyoruz.
Şimdi tüm parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Şu şekilde ön gövde ve sırt gövdeyi birleştirmekle başlıyoruz. Ben genelde ilk omuz kısımlarını birleştirmekle başlıyorum. Devamında kol ve gövde yaparak birleştirme işlemimi tamamlıyorum. Şimdi bakın şurada ön gövde ve sırt gövdenin yerleştirmesini yaptıktan sonra zaten burada bir tane modelimizi yapmıştık. Omuz için şöyle görebiliyor musunuz? Diğer omuz için de şu şekilde bir tane modelimiz bulunmakta. İğnemize ipimizi taktıktan sonra en son yeşil renk kullandığım için yeşil renk ile birleştirme yapacağım. Hangi renkte bitişinizi yaptıysanız o renk ile birleştirme yapabilirsiniz. Kenar kısımlarında ise transparan ip ile birleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü bir bütün halinde ilerlediğimizde arada renk geçişleri olduğu için farklı bir renk kullandığımızda belli olsun istemiyorum. O yüzden kenar ve işte kol kısmını birleştirmesine transparan ip kullanacağım. Ama en üst omuz kısmında yeşil renk ile düz bir renk ile bitiş yaptığımız için düz bir renk kullanarak birleştirmemi tamamlayacağım. Şimdi ilk ikili trabzanın bakın arka dalından şöyle içte olan daldan iğnemi geçirerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen yandaki bakın ikili trabzanın tepesine atlıyorum. İçte olan iki tane daldan iğnemi geçirip karşılıklı dikiyorum. Yandaki ikili trabzana atlıyorum. İçteki dallardan iğnemi geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Yandaki ikili trabzana atlıyorum. İçteki dallardan iğnemi geçirip ipimi çekiyorum. Şimdi içteki dallardan kastım bakın şu şekilde. Direkt boşluktan iğnemi geçirmiyorum. Direkt bakın şurada iç kısımlarda olan iki tane dal bulunuyor. Onlardan geçirerek dikme işlemi yapıyorum ve bu şekilde omuz boyunca devam ediyorum. Daha sonrasında diğer taraf için de aynı şekilde yapacağım. Bakın buradan zaten şuradaki noktaya kadar dikme işlemimi tamamladıktan sonra diğer omuzu da birleştirip geliyorum hemen. İki omuzu da size bahsettiğim gibi birleştirdim geldim. Bakın bu şekilde omuz kısmımızı birleştirmiş olduk. Diğer tarafa da aynı şekilde beraber başlamıştık zaten. Şimdi omuz kısımlarını birleştirmesini tamamladıktan sonra sıra geliyor kol kısmına. Daha sonrasında bu kol kısmıyla beraber gövde kısmını birleştireceğimiz için öncelikle kol kısmını birleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde dilerseniz birleştirme işlemine geçmeden önce ütüleme işlemi yaparsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi şu şekilde ikiye katlıyoruz ters kısmından. Daha sonrasında dediğim gibi transparan ip kullanacağım burada. Eğer elinizde yoksa yine aynı şekilde istediğiniz bir renk ile de dikişinizi tamamlayabilirsiniz. Ben şöyle görünmeyecek şekilde iğneme ipimi taktım. Şuradan bir başlangıç yapacağım hemen kenar kısmından. Az önce omuz kısmında birleştirme yaptığımız gibi bir bütün halinde birleştiriyor olacağız. Ekstra farklı bir şey yok. Dümdüz dikerek son kısmına kadar ilerliyorum. Aynı şekilde diğer kolunda birleştirme işlemini gerçekleştirip geleyim. Daha sonra gövde kısmına sabitleyelim. Şimdi size bahsettiğim gibi kol kısımlarının dikme işlemini gerçekleştirdim geldim. Bakın ön kısımdan bu şekilde hiçbir şekilde yani belli olmuyor ipten kaynaklı. Şimdi bu şekilde hala ters kısmındayız. Çünkü gövde kısmına sabitleme yapacağız. Diğer kolumuzu da diktik. Şöyle bir kenarıya aldım. Beraber bir tane kolu gövde kısmına birleştirmesini yapalım. Şimdi ütülerken şunu söylemek istiyorum. Ben kol kısımlarını dikmeden önce ütüledim. Ütülerken birazcık bu zigzag kısımda hani şu içe doğru çukur olan kısım var ya yukarıya doğru esnetme yaparak ütülerseniz daha düzgün bir görüntü elde edeceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi şu dikme işlemini gerçekleştirdiğimiz kısım kol altına gelecek şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Hemen şöyle bakın şuradaki gövdeye yerleştirme yapıyorum. Şu şekilde tuttuğumda bakın şuradaki nereye eşit geliyor hemen ayarlama yapalım. Bu arada buradaki renkleri dikerken birbirine eşit olmasına özen gösterirseniz daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Yani kahverengi kahverengi, lacivert laciverte, beyaz beyaz şeklinde dikme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki iki parçamı güzelce düzelttikten sonra şöyle bir yerleştirme yapıyorum. Bakın göz kararı. Buradaki kahverengi şeritten itibaren görebiliyor musunuz? Şuradaki kahverengi şerite kadar geliyor. Şimdi burada yine aynı şekilde transparan ip ile dikişi yapacağım. Şöyle kahverengi kısımdan gövde kısmını elime aldım. Şöyle döndürdüm kendime doğru. Karşılıklı bakın burada iğnemi geçiriyorum.
Ve bir kez daha aynı noktada iğnemi geçirip burada bir başlangıç yapıyorum. Yani burada hani gövde kısmıyla ön gövde kısmıyla arka gövde kısmının bir başlangıcını yapıyorum. Şu kısma da kolu dikiyor olacağız. Şöyle elime aldım kol kısmını. Sadece bir başlangıç yaptım bakın burada. Daha sonrasında kol kısmını elime alıyorum. Şöyle ipimi içeriye aldım. Hemen ne demiştim? Dikme işlemi yaptığımız kısım kol altı kısmına gelecek şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Daha sonrasında bakın şöyle başlangıcımı yaptım. Karşılıklı her noktadan, her boşluktan, her ikili trabzanın tepesinden iğnemizi geçirip bir bütün halinde dümdüz dikerek buraya sabitleyeceğiz. Bakın buradan başladım. Kol iki parça halinde, yani buradan başlayıp arka kısmına da dönüp başlangıç noktama kadar dikme işlemini gerçekleştireyim. Daha sonra gövde kısmına doğru ilerleme yapacağız. Şimdi beraber buradan başlangıcımızı yapmıştık. Devamında arka kısmına dönerek bakın başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi başladığımız noktaya kadar geldiğimizde burada ipimizi kesmeden devam ediyoruz. Direkt zaten bakın şu şekilde gövde kısmımız duruyor. Dediğim gibi eşitleme yapmıştık başlangıçta zaten. Yine aynı şekilde karşılıklı düz bir dikiş yaparak gövde kısmının sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi tüm birleştirme işlemimi tamamladım, geldim. Gövde kısımlarını birleştirmesini yaptıktan sonra ön kısmını çevirdim. Şimdi burada şimdi öncelikle boyun oyuntusu kısmı için lastik yapacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada bir denemeniz gerekiyor. Buradaki mesela şu boşluk benim için birazcık fazla. Siz denediğinizde eğer sizin için fazla bir boşluk yoksa, ideal genişlikte hissediyorsanız, yani birazcık böyle toparlansın istemiyorsanız ona göre ilerleyebilirsiniz. Ama benim için birazcık fazla olduğu için ben birazcık hani bu noktada yaparken toparlansın istiyorum. O yüzden ona göre bir başlangıç yapacağım. Dediğim gibi mutlaka bu noktada denemeniz gerekiyor. Şimdi şöyle beyaz renkli ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Şu ipimi daha sonra içeriden şöyle yok edeyim. Hemen şöyle sırt kısmında birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Şuradan direkt bakın yatay ikili trabzanın içerisine atlıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya dönüp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Burada istediğiniz noktada başlangıcınızı yapabilirsiniz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yatay bir şekilde duran, bakın şurada yatay ikili trabzanlar var. İçerisinden boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bakın bu noktada toparlansın istediğim için şu tepe noktaları, yani bağlantı noktalarına batma işlemi yapmadım. Ama dediğim gibi daralsın istemiyorsanız bu noktayı, buradaki boşluklara da batma işlemi yapabilirsiniz. Ya da aradaki boşluğa 2 değil de 3 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Burada tamamen size tercih meselesi. Çünkü bana göre birazcık geniş oldu. Şöyle konuşurken bir yandan bakın yatay ikili trabzanları geçtim. Şu alt kısımda artık modelimize geldiğimizde direkt ikili trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Şimdi burada kenar boşluk kısmına kadar geldim. Kenar boşluk kısmına bir tane ikili trabzan yaptım ve devamında yandaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şuradan başlamıştık. Devam ediyoruz aynı şekilde. Şimdi bu alttaki eksiltme yaptığımız noktaya geldik. Burada yine şu aradaki noktaya batma işlemi yapmayıp direkt diğer iki trabzanın tepesine atlıyorum. Ve bu şekilde ikili trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Şimdi burada kenar kısmına geldiğimizde bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki boşluk kısmına kadar ilerliyorum hemen. Şimdi bahsettiğim gibi buradaki kenar boşluk kısmına kadar geldim. Hemen şurada yatay ikili trabzanın içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya dönüp bir tane daha ikili trabzan yaparak şöyle omuza doğru dönüşümü sağlamış oldum. Buradan sonra yatay ikili trabzanlar var. Yatay ikili trabzanların içerisine iki tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Aynı başlangıç noktamızda yaptığımız gibi.
Son yatay ikili trabzan içerisine de 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sırt kısmına doğru dönüş için hemen bakın. Şurada dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yaparak geçişimi sağladım. Devamında yine her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim. Aynı şuradaki ön kısmında yaptığımız gibi sırt kısmında da başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Burada ilk ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı tamamlıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıçta ikili trabzanlarımızı yaptığımız için ilk sırada, ikinci sıramızda da sadece ikili trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Başlangıç noktama kadar ikili trabzanlar yaparak geldim. Şimdi ilk ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp ikinci sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında dilerseniz yine aynı şekilde 2 zincir çekip bir sıranın başlangıcını yapabilirsiniz. Ama derseniz ki bu şekilde yeterli 2 sıra boyunca. Şimdi benim için yeterli olduğu için yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde ilmek yürütmeye başlangıç noktama kadar devam ediyorum. İlmek yürütmeden yaparak başlangıç noktama kadar geldim. Hemen burada başlangıç noktamızda boşluktan tığımızı geçirip ipimizi arka iç kısmına çekiyoruz. Daha sonrasında 2 tane zincir çekip burada ipimi kesiyorum artık. Bakın şu şekilde de düzeltip göstereceğim sizlere. Henüz bu ütülenmemiş hali. Ütülenince hem bu yaka kısmı düzgün bir görüntü alacak. Çünkü şu kısım düzelmiş olacak. Bence kapalılığı da gayet ideal oldu bu şekilde. Dilerseniz dediğim gibi genişte bırakabilirsiniz. Arada atlamalar yapmadan daha fazla ikili trabzan yaparak. Şimdi sıra geldi şu alttaki üçgen olan kısımlara. Ben bu kısımları yaptım, fark etmişsinizdir. Bakın beyaz beyaz bu şekilde bu boşluk kısmının doldurmasını yaptım. Hem kol kısmında vardı. Şu şekilde baktığımda 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 tane boşluğumuz vardı. O kısımları yaptım. Hem de gövde kısmının arka sırt kısmını doldurmasını yaptım. Şimdi beraber şurada bir tane yapacağım. Çünkü kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey zaten. O yüzden bir tane boşluğu beraber yapabilmek için bıraktım. Şöyle üçgen olan boşlukları nasıl dolduruyoruz? Hemen şöyle beyaz renkli ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Daha sonrasında burada bakın şöyle şu anda tersten tutuyoruz ya. Burada aslında bizim kenar kısmımız var. Yani bir tane zincirin içerisine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaptığımız nokta var. Burada bakın onun yanında kenar kısmımızın 2 tane boşluğumuz var. Hem sağ kısmında hem de sol kısmında birer tane boşluğumuz var. Şimdi bu boşluklara biz 2'şer tane ikili trabzan yapacağız. Ama öncelikle nasıl başlangıç yapıyoruz? Bakın sağ tarafında ikinci boşluktan şöyle bakın tekrar göstereceğim. Ortadaki kenar kısmımızın sağ tarafında ikinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde başlangıcımı yaptıktan sonra tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın kenar kısmının yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Şimdi bu kenar kısmımızın sol tarafındaki boşluğa atlayıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıçta ikinci boşluğumuzu sık iğne yaparak başladığımız için sonda da yine yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Devamında hemen şöyle yine bir tane zincir çekiyorum.
Yine aynı şekilde başlangıç yapacağım. Bakın buradaki boşluğuma sık iğnemi yapmıştım zaten. Bir üstteki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Sık iğne yapmış olduğum boşluğun hemen üstündeki boşluğa sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Şimdi bakın burada sık iğne ve ikili trabzanlar arasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yanda bakın yine sol tarafta 2 tane ikili trabzan ve sık iğne yapmıştık ya, arasındaki boşluktan tığımızı geçirdik. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bakın başlangıçta kenar kısmının sağ ve sol tarafına ikişerli ikili trabzan yaparak 2 tane boşluğa batma yapmıştık. 2 tane boşluğa ikişerli ikili trabzan yapmıştık. Bir sırada ne oldu bu? 1, 2, 3 tane oldu. Bu her sırada artarak ilerleyecek. Şimdi bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bakın sık iğne yaptığım boşluğun hemen üstündeki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Burada sık iğne ve ikili trabzanın arasındaki boşluktan tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Burada yine 2 tane ikili trabzan ve bir tane sık iğne vardı. Arasındaki boşluktan tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Başlangıçta sık iğne yaparak başladığımız için yine son kısımda da sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Hemen bakın sık iğne yaparak bitirdiğim noktanın bir üstündeki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve saydığımda bakın 1, 2, 3, 4 tane ikişerli ikili trabzan yapmış olduk. Şu an biz 3. sıramızı yaptık. Bir sıra daha gideceğiz. Beraber 4 sıra yapmamız yeterli oluyor. Bir tane zincir çektim. Hemen bir üstteki boşluktan tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Sık iğne ve ikili trabzanların arasındaki boşluktan tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan, tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki boşluğuma geldim şimdi. 2 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonrasında sondaki boşluktan tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 kez ikişerli ikili trabzanlar yaparak buradaki üçgen kısmımızı doldurmuş olduk. Dediğim gibi her üçgen kısmı bu şekilde doldurma yapıyoruz. Önde zaten ön ve arka gövde kısmının toplamda 4, 4, 8 tane üçgen beyaz noktamız olmuş oluyor. Kol kısmını dediğim gibi aynı şekilde ilerliyoruz. Daha sonrasında bu şekilde bir bütün halinde tamamladıktan sonra bir sıra boyunca ikili trabzanlar gideceğiz. Onun da başlangıcını beraber yapalım istiyorum. Hemen şöyle bir tane zincirimi çektim. Gövde kısmının kenar kısmından tığımıza ipimi bir kez aldım. Tam böyle birleştirme yaptığım noktadan, hatta şöyle ikili trabzanın tepesinden, buradaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımıza ipimi bir kez aldım. Burada bakın sık iğne ve ikili trabzan arasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım.
Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi beyaz kısma ikili trabzanlar yaparak ilerledim. Burada hemen şöyle bakın, zincirimin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Daha sonrasında burada 5 tane zincir atladığımız nokta vardı ya, o kısma geldiğimde 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonrasında burada sık iğne ve ikili trabzanın arasındaki boşluk kısmı var. Boşluk kısmına da bir tane ikili trabzan yaptım. Devamında yine her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak ilerliyor olacağım. Bakın burada önemli olan kısım her boşluk kısmını doldurabilmek. Bunun devamı da yine hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Başlangıç noktama kadar devam edip geliyorum. Başlangıç noktama kadar ikili trabzanlar yaparak ilerledim. Şimdi ilk ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı birleştiriyorum. Ve 2 tane zincirimi çekip burada artık ipimi keserek tamamlıyorum. Şöyle ipimi bir yandan da arkaya çekeceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere de ekrana sığdığı kadarıyla. Bakın bu şekilde dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi aynı şekilde kol kısmına da ilerleyeceğiz. Bu şekilde üçgen parçalarınızı yaptıktan sonra, yani boşluk kısmını doldurduktan sonra birer sıra boyunca ikili trabzanlar yaparak tamamlıyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Aynı gövde kısmında yaptığımız gibi ve bu şekilde bu düzümüzü de tamamlamış oluyoruz. Şu kol kısmındaki ikili trabzanlara da gittikten sonra şunu söylemek istiyorum. İplerimden bahsetmek istiyorum. Hepsinden birer adet vardı elimde. Birer yumak almıştım ama tamamını kullandım. Yeterli gelmedi. Aslında yeşil, kahverengi ve lacivert rengimde ikinci yumaktan çok az bir miktarda kullandım. Ama benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız birer yumak yeterli gelmiyor. 2 adet almanız gerekiyor. Beyaz rengimizde ise biraz daha yoğun kullandığımız için 2 yumağın tamamını kullandım. Hatta çok az bir miktarda daha ihtiyacım vardı. Yeterli gelmedi. Yani 3 yumak almanız gerekiyor. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.